Witcher'dan tanıdığımız Geralt'ın akıl hocası Vesemir, küçüklüğünde yoksul hayatını geride bırakır ve canavarları öldürme karşılığında para kazanan Witcher'lara katılır. I'll never be scared again. Witcher olma sürecinde birçok ölümcül engeli atlatan Vesemir, sonunda bir Witcher olur ve kendisini Witcher'ların akıl almaz kanlı tarihinin içinde bulur. They're going to poison us. They'll kill us, then bring us back, but we won't be normal. Evet, animenin genel özeti bu. Andrei Sapkowski tarafından yaratılmış Witcher evreninden uyarlanan bu anime filminin senaryosu her ne kadar Kaer Morhen'in ana hikayesinden uzaklaşsa da bu evrene yeni bir boyut kazandırdığını düşünüyorum. Bu filmde Geralt'ın baba figürü olan Vesemir'e aslında ne kadar çok benzediğini de rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta Vesemir'in bundan daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz çünkü başlarda altına düşkün, bencil bir Witcher olarak karşımıza çıkmakta. See, I'm a monster hunter, Phil. Neighbors and friends don't pay bills. If you witches labored for more than just coin. Bolca şiddet unsurlarını kullanmaktan da çekinmemişler ki bunun filmi daha da etkileyici kıldığını söyleyebilirim. Şimdi gelin filmin hikayesini daha yakından inceleyelim. Burası spoilerlı kısım, o yüzden daha izlemediysen lütfen bu kısmı atla. Filmi yorumlamaya devam ettiğim bölümün dakikasından devam edebilirsin. Vesemir tıpkı babası gibi karısı bir hastalıktan müzdarip olan bir lorda hizmet vermektedir. Vesemir, get over here! Eşinin hastalığı için ilaç almaya giden Vesemir ve arkadaşı Illyana bir tur taçalarlar. Bu sırada yolları bir Witcher olan Deglan ile kesişir. Deglan sayesinde Lord'un eşinin aslında bir Maer tarafından ele geçirildiğini öğrenirler. Name's Deglan, and you're gonna take me to your noble woman, or I'm taking you two pests back to the market. Vesemir'in yardımıyla Deglan, Maer denen yaratığı öldürür. Bunun karşılığında yüklü bir altın alan Deglan'dan etkilenen Vesemir, bir Witcher olmak için eski yoksul hayatını geride bırakır ve yola koyulur. Never let them get in your head. Better dead than fled. There'll always be another monster. Witcher olma yolunda aldığı acımasız eğitimlere rağmen hayatta kalan Vesemir, büyücüler tarafından bir Witcher'a dönüştürülür ve bundan sonra bir Witcher olarak çalışmaya başlar. Bundan yıllar sonra filmin başında gösterildiği gibi babası ve kız kardeşleri bir canavar tarafından öldürülen, asil soyundan gelen bir çocuğu kurtarır. Daha sonra beklenilmedik bir şekilde canavar ölmeden önce farklı bir dilde bir şeyler söyler. Thought you said they don't speak. They don't. İleride yıllardır görmediği artık 70'lerine gelen Illyana ile karşılaşır. Illyana küçükken Cadwyn'lı soylular tarafından yanlarına alınmıştır. No need to split this one. Not like when we were younger. I knew witches age differently, but well, look at you. Illyana Vesemir'den Tetra Gilchrist denen bir büyücünün yardımı ile oradaki halkı öldüren şeyi araştırmalarını ister. I have no intention of playing guide or nurse to you, witch. I don't care who your great whoever was. Ve ikisi daha sonra melez canavarların ilginçtir ki Witcher'ların yaratılmasında kullanılan büyücülük bilgisiyle yaratıldığını keşfeder. She's a crossbreed, How is such a thing possible? the same way he was made. Mutagenic alchemy. Its secrets known only to mages at Kaer Morhen. You're behind all this. Bunlardan biri Kitsu'dur. Kitsu yarı dişi elften ve yarı mağardan yaratılmış, akla girebilen ve gerçeği çarpıtıp sahte illüzyonlar gösterebilen melez bir canavardır. Aynı zamanda bu canavar genç elf prensesleri kaçırıp kendisinden birine dönüştürmektedir. Bir diğer melez ise basilisk benzeri bir yaratıktır. Kaer Morhen'deki büyücülerin Witcher'lar için sürekli görev ve para kaynağı olması için canavar melezleri yarattığını öğrenen Vesemir, akıl hocası Deglan ile yüzleşmek için Kaer Morhen'e geri döner. Aralarındaki tartışmadan sonra Kaer Morhen, baştan beri Kitsu ile birlikte çalışan Tetra liderliğinde gerçekleri öğrenen Ard Carey halkı tarafından kuşatılır. Kitsu'nun yardımıyla da Tetra birçok canavarı Kaer Morhen'e saldırtır. Mücadele boyunca çok fazla kişi ölür.
Vesemir ve Tetra savaşırken Kitsu illüzyon gücünü Vesemir'in üzerine kullanır ve illüzyon altında olan Vesemir, Tetra ve Kitsu'yu öldürdüğünü zanneder. Ama aslında Kaer Morhen büyücülerinden biri olan Rydrick'i öldürür ve çocukluk arkadaşı Illyana'yı ölümcül derecede yaralar. Deglan Tetra'yı öldürerek Vesemir'i ölümden kurtarır. Monsters to kill monsters. Deglan ölmeden önce Vesemir'den geriye kalan Witcher'ları kendi çocukları gibi olduklarından daha iyi bir şekilde eğitmesini ister. See your boys now, young fella. Make 'em witchers. Make 'em something more to better me. Ilyanna'nın hayatı ise Vesemir'in kollarında, gölün kenarında sona erer. Ilyanna ölmeden önce çocuk Witcher'ları korumaya çalışmıştır. Lambert, Eskel ve Geralt buna dahildir. Geralt ise arkadaşlarının kaçmasına yardım eder. Son sahnede ise Vesemir çocuklarla karşılaşır ve onlara Witcher madalyonlarını fırlatır. Geralt Vesemir'e artık herkesin Witcher'lardan nefret ettiğini söyler. Vesemir ise her zaman daha fazla canavar olacağını belirterek gülümser. This is the last time I allow any of you to ever hesitate. Decide. But they hate us. There'll always be another monster, Geralt. Ve film de bu sahnede son bulur. The Witcher'ın 2. sezonunu beklerken ilaç gibi gelen bu anime filmi gerçekten başarılı bir yapıt olmuş. Hatta bence beklenenin de üstünde bir iş çıkarmışlar. Her ne kadar bazı seyirciler senaryoyu doğru bulmasa da, Kaer Morhen'in olayını anlatırken her ne kadar kitabın dışına çıksalar da bence göze batmayan üst seviye bir kurgu hazırlamışlar. Normal hikayedeki fikirden daha iyi bir fikir üzerine inşa ettiklerini düşünüyorum. Bu filmi oylamam gerekirse. Animasyon açısından görselliği çok yüksek olan bir yapım olmuş. O yüzden izlemesi gayet keyifliydi. Özellikle vahşet içerikli savaş sahnelerinden hiç ödün vermediklerini rahatlıkla söyleyebilirim ki bence böyle daha iyi olmuş. Ortama daha çok duygu katmış. O yüzden 8 puanı animasyon konusunda hak ediyor. Senaryo dediğim gibi orijinal Witcher evreninden biraz yolunu başka tarafa çevirse de senarist Bo Di-Maio fazla göze batmayan ve bence daha orijinal bir fikir ortaya atmış. Animasyondaki anlatıcılık ise gayet yerindeydi. O yüzden yönetmen de iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. Bundan dolayı 8'lik bir senaryo olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Müzik konusunda da fazla bir eksiği yoktu filmin. Hatta ben The Witcher Wild Hunt oyunundaki müziklerin hafif bir esintisini hissettim. O yüzden sahne müzikleri, sahne geçiş müzikleri son derece başarılıydı. Bir yandan izlerken bir yandan müziklerin uyumunu hissetmek oldukça zevkliydi. Yine müzik kısmı da 8 puanı hak ediyor. Gelelim seslendirmeye. Sanırım benim en sevmediğim mesele İngilizce seslendirme kısmıydı. Ben İngilizce seslendirmeyi pek beğenemedim. Özellikle aklımdaki karakterlerin sesleriyle asıl seslendirmenlerin seslerini pek eşleyemedim. Kesinlikle kötü değildi. Sadece anime temalı bir şeyler izlediğimde İngilizce duymak bana biraz garip geliyor. Hatta o yüzden filmin yarısını Japonca'ya çevirip öyle devam ettim ve bence gerçekten daha çok yakışıyor. Bilemiyorum ama belki beni anime izleyenler anlamıştır. Genel olarak orijinal olan İngilizce seslendirmeye bakarsak bana göre 7 puanı hak ediyor. Bu arada şimdi değinmeden geçemeyeceğim. Neden? Yani kel bir çocuk olmak zorunda. Anlam veremediğim sahnelerden biriydi. Biraz araştırdıktan sonra sanırsam bunun nedenini anladım. Başlarda çocuklardan kel olan biri yok. Hatta sondaki kel Geralt'ın yeşil üstü ile baştaki çocuğun yeşil üstü aynı ve bu çocuk sarışın yeşil gözlü. Yani anlayacağınız, bildiğiniz üzere çocuklar Witcher olmak için ölümcül bir eğitimden geçiyor ve büyücüler tarafından Witcher'a dönüştürülüyor. O yüzden bu durumun bir yan etkisi olarak Geralt'ın saçları ve kaşları dökülmüş olabilir. Bu da bir dipnot olsun. O zaman şimdilik ben gideyim. Kendinize iyi bakın. Evil is evil. Lesser, greater, middling, makes no difference. The degree is arbitrary, the definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all.